Gökçeli Astroloji kanalından herkese merhabalar efendim. Evet, yine haftalık burç yorumuyla karşınızdayım. 10-16 Ağustos haftası değil mi? En kritik haftalardan birine işaret ediyor diyelim mi? Kesinlikle. İşte bu hafta alınacak kararlar, yaşanacak gelişmeler ve atılacak adımlar yalnızca önümüzdeki birkaç günü değil, biliyorsunuz. Bu bir haftalık burç yorumu değil mi? Uzun vadeli süreçleri de gerçekten etkileyebilir efendim. Gökyüzü bir yandan bakın çok önemli farkındalıklar bize getiriyor ama diğer yandan da ne yapacak? Yeni başlangıçların ve köklü değişimlerin de kapısını bizim için aralayacak. Özellikle hafta ortasında yaşanacak büyük gökyüzü olayı yaklaşık bakın 6 ay boyunca, evet yanlış duymadınız, 6 ay boyunca etkisini hissettirecek yeni bir dönemin başlangıcını bize maalesef temsil ediyor. İşte bu nedenle bu hafta hem bireysel hayatlarımız hem de dünya gündemi açısından emin olun dikkatle takip edeceğimiz gerçekten çok güçlü etkileri barındıran bir zaman dilimi diyebiliriz. Şimdi bu hafta gökyüzü olayları bizi nasıl etkileyecek değil mi? Klasik bir soru. Neler yaşanacak değil mi? Hepsini merak ediyorsunuz. Tabii ki bunlara ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Kanalıma abone olmayı ve bu güzel videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin, olur mu? Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi haftaya 11 Ağustos'ta Venüs ile Neptün arasındaki karşıt açıyla başlıyoruz. Evet, perdeyi şöyle bir aralayalım. Bu etki özellikle bakın ilişkiler ve maddi konularda gerçeklerle hayaller arasındaki farkı aslında bize çok net bir şekilde görmemizi sağlayabilir. Yani hayaller gerçekler değil mi? İşte bazı insanlar maskelerini bakın düşürebilir. Düşsün şu maskeler de gerçek yüzler bir çıksın ortaya. Uzun zamandır görmezden geldiğiniz bir konu. Bakın bir anda tüm açıklığıyla karşınıza çıkabilir. Şaşıracak mıyız? Asla. Büyük vaatler, okula fazla iyi gelen teklifler ya da böyle duygusal kararlar konusunda lütfen temkinli olalım, olur mu? Böyle hani ayaklarımız her zaman tabii ki yere bassın. Çok önemli. Ama bu dönemde yapışın o yere. Gerçekten sağlam kalın derim. Öte yandan bu etki sanatsal çalışmalar, yaratıcılık ve manevi konular açısından da oldukça güçlü bir ilham enerjisi taşımakta. O yüzden ne yapıyoruz? Hafta başında sezgilerinizi dinlemek kadar, az önce ne dedim? Ayaklarınızın yere sağlam basması da bu dönemde ve bu süreçte bize çok ama çok büyük avantajlar sağlayacak ve bunu yaşayacağız, birlikte göreceğiz. Gökçe Hanım ne kadar haklıymışsınız diyeceksiniz. Bitti mi de şimdi. Aynı gün bak Mars'ın Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte gökyüzünün enerjisi belirgin bir şekilde değişiyor. Bak o kadar sakin, tane tane, sanki öğrencilerime anlatırmış gibi anlatıyorum. Önümüzdeki haftalarda aile, ev, yaşam düzeni, geçmişten gelen konular ve duygusal güven ihtiyacı emin olun çok daha fazla ön plana çıkacak gibi duruyor. Şimdi kendimizi, karşımızdakileri, sevdiklerimizi koruma isteğimiz bak çok artacak bu dönemde. Hatta bazı konularda o kadar hassas, o kadar böyle tepkisel davranabiliriz ki bak bunlara hazırlıklı olun, şaşırmayın diye hiçbir detayı atlamıyorum. En ince ayrıntısına kadar sizlerle paylaşıyorum. Ev değiştirmek, taşınmak, aile bireyleriyle ilgili önemli gelişmeler, ev içinde yapılabilecek bazı düzenlemeler ya da uzun zamandır gerçekten ihmal edilen aile meseleleri bu süreçte gerçekten gündemimizi olabildiğince meşgul edebilir. Şimdi geldik 12 Ağustos'a. 12 Ağustos sabahı ne oluyor Gökçe Hanım? Sakin. 12 Ağustos sabahı iletişim gezegeni kim? Merkür. Ne yapacak? Önce Plüton'la karşıt açı yapıyor. Ne oluyor? Bak bitmedi. Hemen ardından ne yapıyor? Neptün'e o kadar uyumlu bir üçgen açı kuruyor ki yani diyor ki bize bir tarafta gezinen gerçekler, baskıcı söylemler, güç mücadeleleri ve gerçekten ama gerçekten çok önemli yüzleşmeler olabildiğince ön plana çıkarken diğer tarafta da sezgilerimiz güçleniyor. Olayların perde arkasını çok daha iyi fark etmeye başladığımız bir süreç ve bir tarih diyebilirim. Haliyle şimdi bu iki etki birlikte çalıştığında hem aklımızı hem de sezgilerimizi aynı anda da kullanmamız gerekiyor değil mi? Bence de kullanın. Hiçbir sıkıntı ve sorun yok. Ve
haftanın, hatta belki de yılın en önemli gökyüzü olayına geldim. Bir tutulma var ki eyvah eyvah. Bak, 12 Ağustos akşamı Aslan Burcu'nda çok güçlü bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Biliyorsunuz tutulmalar yani sıradan yeni aylar değildir, artık bunu gayet iyi biliyoruz değil mi? Yaklaşık 6 ay boyunca etkisini sürdüren, hayatımızda önemli başlangıçları, bitişleri ve yön değişimlerini tetikleyen zaten kadersel dönüm noktalarıdır. Biliyoruz ama bir kez daha altını çizmekte yarar var. Aslan Burcu'ndaki bu tutulma liderleri, yöneticileri, çocukları, bak buralar çok önemli, altını çize çize söylüyorum. Sahne önündeki isimleri, yaratıcılığı, başarıyı, özgüveni, aşk hayatını ve risk almayı temsil eden çok güçlü bir alanda gerçekleşiyor. Yani hayatımızın aslında tam ortasında gerçekleşiyor değil mi? Bu saydığım başlıklar böyle değil mi? İşte bu nedenle yalnızca bireysel hayatlarımızda değil, bakın çok önemli, dünya gündeminde de dikkat çekici çok önemli gelişmeler yaşanabilir. Bu tutulmanın tabii ki kimleri daha güçlü etkileyeceği, hangi burçların yeni başlangıçlar yaşayacağı, hangi alanda gerçekten önemli değişimlerin devreye gireceği ve önümüzdeki 6 ay boyunca sizi nelerin beklediğini tabii ki kanalımda yayınlamış olduğum gerçekten çok kapsamlı Aslan Burcu'nda güneş tutulması analizinde ayrıntılı olarak anlattım. Bakın şimdi haftalık burç yorumlarında burada belki böyle biraz kısa geçmiş olabilirim ama çok ayrıntılı videom Aslan Burcu'nda güneş tutulması analizinde var ve şu an yayında. Ne yapıyorsunuz? Önce bu güzel haftalık burç yorumu videomu sonuna kadar izliyorsunuz. Hemen ardından da Aslan Burcu'nda güneş tutulması analizimi de sonuna kadar izlemenizi gerçekten tavsiye ederim. Evet, bu haftalık yorumu izledikten sonra o videoyu evet mutlaka izleyeceksiniz. Zaten biliyorum. İzlediniz ama izlemeyenler için de bir kez daha hatırlatmak istedim. Çünkü bak, bu tutulma çok önemli. Birkaç günlük bir etki değil. Önümüzdeki 6 ayın en önemli astrolojik dönüm noktalarından biri. Neden önemli olduğunu anladınız herhalde değil mi? Evet, haftayı 15 Ağustos'ta Merkürle Jüpiter'in Aslan Burcu'ndaki kavuşumuyla tamamlıyoruz. Oh çok şükür değil mi? Haftanın sonuna geldik. Bu açı büyük haberleri, önemli açıklamaları, eğitim ve hukukla ilgili gelişmeleri ve medya gündemini, güçlü fikirleri ve yeni fırsatları büyüten bir etki taşımakta. Tabii ki Jüpiter her şeyi büyütür biliyorsunuz. Doğru bilgi de yanlış bilgi de çok hızlı bir şekilde yayılabilir. Yani biraz yanıltıcı bir süreç olabilir. Bu nedenle ne yapalım? Bu hafta duyduklarımızı sorgulamak, abartılı söylemlere kapılmamak ve büyük kararları sağlam bilgiler üzerine kurmak oldukça önemli olacak. Yani diyorum ki asparagas haberlere çok fazla kulak asmayın derim. Doğruluğunu teyit edin, ondan sonra inanın, olur mu? Özellikle 10-16 Ağustos haftası gökyüzü önce bizi ilişkilerde ve maddi konularda gerçekle yüzleştiriyor. Hemen ardından duygusal dünyamızı, aile hayatımızı olabildiğince hareketlendiriyor. Önemli haberler, farkındalıklar getiriyor ve haftanın merkezinde önümüzdeki zaten çok önemli bir olay, dediğim gibi bir kez daha belirtiyorum. 6 ayı şekillendirecek çok güçlü Aslan Burcu güneş tutulmasıyla yeni bir dönemin kapısını da aralıyor. Ve haftanın sonunda Merkür ile Jüpiter'in kavuşumu da büyüyen haberleri, fırsatları ve önemli kararları gündemimize getiriyor. Ana tablo çok net, çok detaylı ve çok önemli. Evet, ana tabloyu özetledikten sonra gelin şimdi bu güçlü gökyüzü etkilerinin elbette aşk, para, sağlık, kariyer, ilişkiler, aile hayatımıza nasıl yansıyacağını 12 burcumuz için tek tek değerlendirelim, değil mi? Her zaman olduğu gibi sevgili Koç ve yükselen Koçlarla haftaya başlayalım. Koçlar, bu hafta 12 Ağustos'ta gerçekleşecek biliyorsunuz güneş tutulmasının etkisi var. Sizin alanınız özellikle çocuklar, yaratıcılık ve kendinizi ortaya koyacağınız alanlarda çalışacak. Bu alanlarınız olabildiğinde ön plana çıkıyor. Çocuğunuzun katıldığı bir yarışma olabilir, bir seçme olabilir, bir sınav olabilir ya da sportif bir organizasyonda gerçekten güzel, sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Güzel haberler alacaksınız bu hafta. İlişkiler tarafındaysa evet, cesur kararların olabildiğince öne çıktığı bir hafta sizi bekliyor diyebilirim. İlişkisi olan Koçlar, ilişkinizin geleceğini ilgilendiren gerçekten önemli konularda
ortak kararlar nihayet alabileceksiniz. Yani konuşabildiğiniz için sonuç olarak da bu kararları şimdi daha net alabileceksiniz. Ama hayatında kimse olmayan koçlar ve yükselen koçlar ilginizi çeken bir kişiyle belki hani o ilk adımı atmaktan çekinmeyebilirsiniz. Hani karşılıklı olarak birbirinize bir şans verme isteği doğabilir. Para ve maddi kısma baktığımda ise biraz dikkatli hareket etmeniz gereken bir hafta diyebilirim. Özellikle neden? Borsa, kripto para, işte yüksek riskli yatırımlar veya o büyük harcamalar konusunda acele karar vermeyin derim, ne olur, sizin için faydalı olacaktır. Katılacağınız bir yarışma, bir seçme, bir mülakat ya da böyle değerlendirme sürecinde adınızı daha fazla duyurabilirsiniz. Yani buralarda önemli başarılar, önemli dereceler elde edebilirsiniz. Yani bu süreç sizin yeni fırsatları yakalayabilmeniz adına aslında güzel bir şekilde destekliyor diyebilirim. Hafta içerisinde bir kutlama olabilir, bir nişan, bir doğum günü ya da özel bir davet, organizasyon vardır. Bunun hazırlıklarıyla da yakından ilgilenebilirsiniz. Yani hem eğlenmek isteyeceksiniz ama hem de onun öncesinde biraz manevi destek sağlayabilirsiniz. Sevgili boğa ve yükselen boğalar, şimdi sizin için güneş tutulmasının etkisinin hangi alanlara değindiğini bak çok net söylüyorum. Yaşam düzeninizi ilgilendiren konular olabildiğince ön plana çıkacak. Aile büyüklerine ait böyle bir ev, arsa, bir taşınmazla ilgili yeni bir süreç başlayabilir. Bir satışı gerçekleşebilir. Yani gayrimenkul konuları bu hafta size bir tık böyle öne çıkan konular arasında yer almakta. İlişkiler tarafına baktığımda ise bakın önemli gelişmeler var. Evet diyebiliriz. Çok net bir şekilde. Özellikle de ilişkisi olan boğalar. Bakın birlikte yaşama ya da ortak yaşam düzeni oluşturma gibi konular var. Ve bu konuları ne zamandan beri aslında gündeminizde taşıyordunuz, tutuyordunuz ama henüz o kararı verememiştiniz. İşte bu hafta bu kararları alabileceğiniz bir hafta gibi görünüyor. Ama hayatında kimse olmayan bekar boğalar içinse biraz böyle güven duygusunun ön planda olduğu bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Evet, ilişkiler konusunda hem var olanlar için de hem de olmayanlar için de aslında güzel gelişmelerin yaşanabileceği bir hafta diyebilirim. Para kısmına baktığımızda ise maddi kısımda böyle evden yürüttüğünüz bir işiniz varsa, kendi işiniz, evet evden yürüttüğünüz kendi işiniz varsa bu anlamda bakın müşteri sayınız artabilir. Kazancınız beklediğinizden bir tık daha böyle ön plana doğru geçebilir. Yani kazanç kısmında bu hafta biraz güzel gelişmelerin yaşanabileceği hafta. Yeni siparişler gelebilir. Yeni müşteri demek değil mi? Yeni çevre demektir. Çevre genişledikçe siparişler artar. Yani bu anlamda evet güzel destek alıyorsunuz. Bahçe, tarım, hayvancılık veya böyle gayrimenkul yatırımları ile ilgili de yeni fırsatları değerlendirmenizi isterim. Düşünün derim. Çünkü bu anlamda güzel şanslar yakalayabilirsiniz. Günlük yaşam düzeninizle ilgili belki yeni bir alışkanlık kazanmak isteyebilirsiniz değil mi? Bunu sadece görünüş olarak değil, hani fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da kendinizi daha iyi hissettiğine inandığınız bazı alışkanlıklar edinebilirsiniz. Bence de hiç sıkıntı yok. Ara ara yapmak lazım. Keşke istikrar olsa da devamı gelse değil mi? Ama hayat şartları, bir gün yapıyoruz. Ben de kendi adıma söyleyeyim. Ertesi hafta yaparım diye hep erteliyoruz. Evet, güzel bir hafta olsun sizler için de. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. İkizler için bu hafta Merkür'ün evet güçlü etkileriyle birlikte bakın iletişim, ticaret ve teknoloji alanlarında olabildiğince hareketli gelişmelerin yaşanabildiğini söyleyebilirim. Yeni bir araç almak isteyebilirsiniz ya da yeni bir araç almak yerine mevcut aracınızı değiştirme gibi bir planınız olabilir. Ya da tamamen bambaşka bir konudur. Ticari amaçla değerlendirme kararı da alabilirsiniz. Yani bu alanlar sizin için aslında bu hafta güzel gelişmelerin yaşanabileceği alanlar, değerlendirin derim. İlişkiler tarafında da güzel gelişmeler var, heyecan var. Özellikle hayatında kimse olmayan ikizler için. Yani böyle kısa ama gerçekten etkileyici bir yakınlaşma, bir tanışma yaşanabilir. Bunu baştan söyleyeyim. Ama ilişkisi var olan ikizler ve yükselen ikizler içinse partnerinizle iletişiminizi güçlendireceksiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten ilişki güzel bir şekilde rayına oturmuş. Bu sağlam zeminde yine önünüze bakacak ve devam edeceksiniz. Herhangi bir sıkıntı görünmemekte. Şimdi biraz da maddi kısma bakalım değil mi? Özellikle reklam,
tanıtım ve dijital içerik üretimleriyle ilgi alanınız varsa bakın bu alanlarda teklifler gelebilir. Ya bak bu tekliflere açık olun derim. Çünkü bunlar gerçekten sizin için önemli kazançlar olabilir. Yani para konusundaki akış bu hafta sizin için güzel işliyor. Kardeşiniz ya da yakın çevrenizden biriyle de böyle yeni bir girişim fikri üzerinde çalışabilirsiniz. Yeni bir iş ortaklığı olabilir. Kafanızda bir proje vardır. Yani neticede kardeşiniz ve yakınınız olduğu için de güven duyduğunuz kişi olduğu için de böyle bir ticaret hayatı başlayabilir. Telefon, kamera, bilgisayar işte işinizi kolaylaştırabilecek bu teknoloji ekipmanları da bu düşünce sayesinde satın alabilirsiniz. Ne diyelim kazancınız bol olsun, projeniz de bir an önce hayata geçsin diyelim. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, sizin için bu hafta Mars'ın burcunuza geçmesiyle birlikte cesaretiniz ve girişim gücünüzün belirgin bir şekilde arttığını söyleyebilirim. İsminizle, bakın çok önemli, Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet, bakın isminizle ön plana çıkacağınız yeni bir görev, proje ya da sorumluluğu üstlenebilirsiniz. Yani bu ne demek? Kişisel hedefler konusunda bu hafta gerçekten güzel başarılar, güzel gelişmeler var demek. Peki ilişkiler tarafında ve aşk tarafında aynı güzellikler var mı? Bakalım. Şimdi ilişkiler kısmında geleceğe yönelik kararlar hepimiz için yok mu? Evet, evliyiz, hepimiz için var ama ilişkisi olanlar içinse tabii bir tık daha farklı oluyor değil mi? Çok önemli kararlar alma aşamasında olabilirsiniz. Özellikle de böyle ortak hedefler belirleyebilirsiniz. Hayatında kimse olmayan yengeçler içinse yani şöyle söyleyeyim, birazcık böyle hani güven veren biriyle artık bir şeyler yaşamak istiyorsunuz. Hani böyle evet sıradan bir etkileşim yaşıyorsunuz. Kısa süreli oluyor. O arkadaşlık yarım kalıyor. Devam etmiyor ama artık bundan yorulduğunuz için gerçekten ne istediğini bilen, karşılıklı güven duygusunu hissedebileceğiniz biri ya da birileriyle tabii artık tanışma istiyorsunuz. Ve bu anlamda da bu hafta belki karşınıza evet tam anlamıyla hayat arkadaşınız çıkmayabilir ama en azından güvende hissedebileceğiniz tanışma ihtimalleri yüksek görünüyor. Para ve maddi kısma baktığımızda yeni bir sözleşme, ücret düzenlemesi ya da kazanç modellerinde yapılacak bazı değişiklikler var ve emin olun bu değişiklikler bütçenize olumlu anlamda yansıyacak. Bu da tabii ki sizi çok keyifli bir hale getirecek. Para konuları bu hafta güzel akıyor size. Bunları da değerlendirin derim. Dış görünüşünüzde veya yaşam tarzınızda belki bir değişiklik yapmak isteyebilir misiniz? Çevrenizden sanki böyle hafif bir baskı hissediyorsunuz. Bu artık sizi böyle bir tık rahatsız edip böyle bir değişikliğe gidebilirsiniz. Değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Hatta bu değişiklikten sonra da o baskı yapan çevre var ya sizi o kadar böyle mutlu edecek, motive edecek konuşmalar yapacak ki ay harika olmuşsun tatlım bak ne kadar güzel yakışmış. Evet dediğim gibi bu gelişmelere de açık bir hafta değerlendirilebilir. Hafta içerisinde böyle bir şehir dışından gelecek bir misafir grubu var. Davetsiz misafir. Planlar değişecek. Havalar da sıcak değil mi? Çok da fazla kalmasınlar. Bir an önce gelsinler ve gitsinler. Severiz misafir ama fazlası sıkıntı olur. Evet işin şakası bir tarafa. Davetsiz misafirler var. Biraz planlarda, programlarda küçük aksamalar, değişiklikler yaşansa da keyifli ve hoş vakit geçirebileceğiniz bir hafta diyelim. Güzel kapattınız haftayı şimdi ne yalan söyleyeyim. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar. 12 Ağustos'ta burcunuzda gerçekleşecek bir güneş tutulması var değil mi? İşte bu güneş tutulması önümüzdeki 6 ayın en güçlü etkilerini haliyle kime taşıyacak? Sizlere taşıyacak. Hayatınızda yeni bir sayfa açabileceğiniz gibi çok cesur kararlar da alabileceğiniz ve hatta kendinizi çok daha güçlü ifade edebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bak bu paragraf çok iyi değil mi? Bakalım ilerleyen yerlerde neler bekliyor sizi. En azından bu kısım olumlu geldi. Ve ilişkiler kısmı. İlişkiler tarafında da gerçekten yüzünüzü güldürecek gelişmeler yaşanabilir. İlişkisi olan aslanlar partnerinden mutluluk verici sürprizler görebilirsiniz. Gerçekten adı konabilir. Nişana artık davetiyeler hazırlanıyor olabilir. Yüzükler, tek taşlar çıkabilir. Evlilik teklifleri olabilir değil mi? Aileler tanışabilir. Evet gerçekten güzel gelişmeler. Ama hayatında kimse olmayan aslanlar içinse bakın sizin de böyle kalbinizi böyle azıcık heyecanlandıran o kelebeklerin uçuştuğu gerçekten heyecan verici güven hissiyatı duyabileceğiniz bir yakınlaşma, bir tanışma
olabilir. Para ve maddi kısma bakalım, değil mi? Önemli, olmazsa olmazımız. Evet, para tarafında da oldukça gerçekten güzel şanslı etkiler altındasınız. Yeni bir kazanç fırsatı, karlı bir anlaşma ya da gerçekten gelirinizi artıracak çok önemli bir gelişme yaşayabilirsiniz. Başvurduğunuz proje, teklif ya da girişim olumlu sonuçlanabilir ve hatta bunlar size çok güzel fırsatlar sunabilir. Yani ileriye dönük baktığımız zaman güzel kazançlar. Çevrenize biraz dikkat edin, olur mu? Hatta fazla dikkat edeceğiniz ve dikkat çekeceğiniz, özellikle de emeklerinizin karşılığını alacağınız çok önemli bir başarı geliyor. Ama şu çevrenizdekilere dikkat edin. Hani o maskeler var ya, sahte insanlara dikkat edin derim. Hani sizin başarınızı böyle alkışlar da arkadan ne işler çevirir Allah bilir. Dikkat edin yine de derim. Ama gerçekten haftayı bence en şanslı kapatanlardansınız. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Bu hafta biraz daha kendinize dönmek ve hayatınızı yeniden organize etmek isteyebilirsiniz. Biraz hani kendi içinize dönmek isteyeceksiniz. Özellikle de güneş tutulmasının etkisiyle önümüzdeki dönemde daha hazırlıklı girmek ve hani o eksiklerimizi tamamlamak isteriz ya. Evet, işte bu eksikliklerinizi tamamlayabilmek için güzel fırsat yakalayabilirsiniz. Değerlendirin. Yani planlama yapmak aslında her anlamda önemli, değil mi? Hele ki bu süreçte sizin için çok daha ön plana çıkıyor. İlişkilerde ise karşılıklı anlayış olabildiğince ön planda. İlişkisi olan Başaklar, bakın, birbirinize daha fazla alan tanıyacaksınız ve bu ilişkiyi çok rahatlatacak. Yani bir nefes alacak ilişki. Hayatında kimse olmayan Başaklar içinse acele karar vermeyin. Yani biraz karşı tarafı tanımayı tercih edin derim ki bu sizin için de geçerli, karşı taraf için de geçerli. Yani ilişkiler konusunda bir tık böyle sanki hassas olmamız gereken bir hafta diye, değil mi? Özetle söyleyebiliriz. Para ve maddi kısma baktığımda ise biraz gereksiz harcama yaptınız. Ya şu harcamaları biraz azaltın, olur mu? Yeni kararlar alabilmek için bu bütçeyi biraz böyle sıkmak lazım. Ne yalan söyleyeyim, çok fazla açtınız şu kesenin ağzını. Azıcık frene basın derim. Mesela arşiv, dijital dosyalar veya önemli belgelerinizde tamamlamanız gereken düzenlemeler varsa lütfen bunları bitirin derim. Beden sağlığınıza da biraz özen göstermenizin gerekebileceğini de hatırlatmak isterim. Özellikle uyku düzeninizi iyileştirmek, yeni bir alışkanlık edinmeniz aslında bakın hem enerjinizi hem de günlük rutininizi ve veriminizi olabildiğince artıracak. Sizin için çok önemli bir farkındalık. Lütfen uygulayın derim. Geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Bu hafta sosyal çevrenizden gelecek destekler bakın sizi çok mutlu edecek ve ön plana çıkıyor. Katılacağınız organizasyonlar ya da ne bileyim bulunacağınız o yeni ortamlar var ya, önünüzdeki dönemlerde sanki böyle hani size bir fayda sağlayacak gibi. Hani siz normal bir rutin olarak işte arkadaşlarınızı, dostlarınızı ya da iş ortamından insanları görebileceğiniz umuduyla gidiyorsunuz. Biraz da kafa dağıtmak, değil mi? Yaz akşamı olur. Ama burada yapılacak olan o ikili ilişkilerdeki konuşmalar, bağlantılar ileriki dönem için bakın gerçekten size güzel faydalar sağlayacak. İlişkiler tarafında da farklı gelişmeler yaşanabilir. Nasıl yani? Hayatında kimse olmayan teraziler, yani alışık olmadığınız bir ortamda dikkati üzerinize çekeceğiniz biriyle tanışabilirsiniz. Alışkın olmadığınız diyorum bir ortamda dikkatlerinizi çekecek biriyle tanışabilirsiniz. İlişkisi olan teraziler ise partnerinizle birlikte yeni bir sosyal çevrenin parçası olabilirsiniz, biliyor musunuz? Evet, yani hem birlikte zaten güzel bir ilişkiniz var hem de bu birlikteliği sosyal çevrede çok daha farklı yerlere taşıyabilirsiniz. Hatta buralardan ufak çaplı gelirler bile kazanabilirsiniz. Hatta ileride çok farklı bir iş potansiyeline bile dönebilir. Para tarafında ortaklı işler, komisyon gelirleri veya yatırım kazançları yüzünüzü güldürebilir. Para konularında sıkıntı yok. Bu hafta güzel akış var, gelişmeler var. Üyesi olduğunuz bir dernek, kulüp ya da topluluk içerisinde de yeni bir görev üstlenebilirsiniz, biliyor musunuz? Aslında bu yeni sorumluluklar evet biraz zamanınızı alacak gibi duracak ama gerçekten keyifle görev alacaksınız. Kalabalık bir ortamda kuracağınız yeni bir bağlantı ilerleyen dönemde de gerçekten az önce de belirttim, bir kez daha söyleyeyim. Çok önemli ve güzel fırsatlara dönüşebilir. Bu anlamda katılacağınız kalabalıklar bu dönemde önem kazanıyor. Dikkatli olun derim. Sevgili akrep ve yükselen akrepler. Gökyüzü bu hafta kariyer ve toplumsal konumunuzu destekleyen çok güçlü etkiler taşıyor. Çalışmalarınızın daha görünür hale gelmesi
ve emeklerinizin karşılığını almanız evet olası görünüyor. Kariyer konuları bu hafta güzel ve hızlı çalışıyor. İlişkiler tarafında da önemli konuşmalar gündeme gelecek. İlişkisi olan akrepler bakın gelecek planlarını daha da net bir şekilde alacaksınız. Net kararlar alacaksınız. Hayatında kimse olmayan akreplerse ciddi düşünen biriyle tanışmak istediğiniz için böyle tanışma fırsatları olabilir. Şöyle gözünüzü dört açın derim. Para tarafında işinizin büyümesi, müşteri sayısındaki artış veya o ticari hacminizin genişlemesi gibi durumlar tabii ki gelirlerinize olumlu katkı sağlayacak. Para konusu bu hafta gerçekten sizin için sıkıntılı değil, güzel çalışıyor. Yurt dışı bağlantılı bir proje, organizasyon ya da işbirliği yeni fırsatların önünü de açabilir. Değerlendirin. Hatta böyle alanınızda hani sözü geçen biriyle yapacağınız o görüşme kariyeriniz açısından da çok önemli bir dönüm noktasına doğru dönecek. Aman diyorum, sakın kaçırmayın bu fırsatları, iyi değerlendirin. Yay ve yükselen yaylar. Bu hafta ufkunuzu genişletecek gelişmeler ön planda. 12 Ağustos'ta güneş tutulmasının etkisi yeni bir şehir veya ülkeyle bağlantılı kalıcı planlar yapılabilir. Hayatınızda farklı bir yön verecek kararlar da alabilirsiniz. Yani yurt dışı konularında bu hafta gerçekten engeller kalkıyor. Destek var, bence değerlendirin. İlişkiler tarafında da karşılıklı anlayışın güçlendiği bir süreç başlıyor diyebilirim. Özellikle ilişkisi olan yaylar birbirlerinin hedeflerine daha fazla destek olacak. Ama hayatında kimse olmayan yaylar aynı hayalleri ve tabii ki yaşam bakışını paylaşan biriyle tanışmak istiyorsunuz. Böyle bir yakınlaşma, böyle bir tanışma söz konusu olabilir. İlişkiler konusu da bu hafta tıpkı para konusu ve yurt dışı konuları gibi sizi destekliyor. Evet, para tarafında da döviz, yabancı para, bak bu gibi gelirler açısından gerçekten güzel avantajlar sağlayabileceğiniz bir hafta. Evet, güzel haftayı kapatacak burçlardansınız gerçekten. Para konusunda destek de var, akış da var, daha ne olsun. Bak, akademik çalışma, yayın, makale ya da böyle uzmanlık alanınızla ilgili de çok güzel sevindirici gelişmeler var. Devam eden hukuki bir konuda yaşanacak olumlu gelişmelerde üzerinizdeki o baskıyı o kadar azaltacak ve kuş gibi hafifleyeceksiniz. Bu hafta güzel, tadını çıkarın. Vallahi güzel, maşallah, nazar değmesin. Geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Bu hafta ortak yürütülen işler ve finansal konular çok daha güçlü çalışıyor. Güneş tutulmasının etkisiyle sonuç bekleyen ortak bir mesele netleşiyor. Ve siz de biraz rahatlıyorsunuz. Oh çok şükür diyorsunuz. Yani ortaklı konularla ilgili bazı şüpheler, bazı böyle karamsarlıklar vardı. Ama bu hafta o karamsarlıklar kalktı. Güzel destek var ve güzel bir süreç yaşayacaksınız. İlişkiler tarafında ise karşılıklı sorumlulukların daha dengeli paylaşılacağı bir dönem. Özellikle ilişkisi olan oğlaklar ilişkilerini çok sağlam temeller üzerine kuracak kararlar alabilirsiniz. Değil mi? Bak, tek taşlar geliyor. Paralar harcanıyor. Güzel. Hayatında kimse olmayan oğlaklar içinse tabii ki yeni başlangıçlar yapabilmeleri adına güzel bir hafta diyelim. Değil mi? İnşallah hayalinizdeki ve kalbinizdeki o ritmi yakalayabileceğiniz kişiyle tanışırsınız, karşılaşırsınız. İlişkiler konusu bu hafta wow çok kötü, wow çok iyi değil ama yani kimin ne alacağına bağlı, değil mi? Evet, ilişkisi olmayanlar için inşallah yeni biriyle tanışabilir diyelim. İlişkisi olanlar içinse gerçekten zaten sağlam bir temel vardı. Çok daha önemli kararların alınacağı, o sağlam temellerin üzerine katların çıkılabileceği bir hafta. Para tarafında vergi, sigorta ve diğer finansal yükümlülüklerinizle ilgili lehinize olacak bir düzenleme yapabilirsiniz, yaşayabilirsiniz. Önemli. Ve yine önemli bir sözleşme, resmi evrak sürecini tamamlayarak gerçekten rahatlayacağınız bir hafta bekliyordunuz ve artık nihayet o resmi evrak süreci tamamlanıyor. Banka, kredi, finans kuruluşları ile ilgili yapacağınız görüşmelerden de olumlu geri dönüşler alınacak. Sonuçlar güzel diyorum. Ve geldik sevgili Kova ve yükselen Kovalara. Güneş tutulması karşıt burcunuzda gerçekleşirken ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında çok önemli gelişmeler var. Özellikle yeni işbirlikleri ve yapılacak anlaşmalar önünüzdeki dönemin aslında yönünü belirleyebilir, biliyor musunuz? Bu dönemde atılan adımlara ve verilen kararlara dikkat edin. Ortaklıklar konusunda da güzel gelişmeler ve gerçekten güzel bir destek var bu hafta size. İlişkiler tarafında da sevindirici gelişmeler görüyorum. İlişkisi olan kovalar partnerinizin kendilerini mutlu edecek beklenmedik bir adım görebilirler. Evet, karşı taraftan o beklediğiniz adımı nihayet bu hafta görebilirsiniz. Hani
İlişkide bazen tek taraflıdır ya, hani çoğunlukla böyle tek bir kişinin tarafındadır. Ağırlık oradadır, sorumluluk oradadır, alttan alan taraftır ama bu hafta şaşırtıcı bir şekilde partnerinizden de bu destek size geliyor, adımlar atılıyor. Güzel, hayat birlikte paylaşılarak, müşterek olunca güzel değil mi? Hayatında kimse olmayan kovalar içinse kısa sürede yakını kurabilecekleri biriyle tanışılabilecek bir hafta diyebilirim. Para ve maddi konulardaysa özellikle yani bir kredi ya da finansal bir başvuru yaptıysanız bu süreçte bankalarla ilgili bu süreçte avantajlı şartların aslında sizin tarafınızda olduğunu söyleyebilirim. Yani bu anlamda kredi çekecekseniz ya da finansal bir başvuru yaptıysanız, değil mi? Alım satım için, herhangi bir şey için bu anlamda evet, dediğim gibi avantajlı şartlar sizin için çalışıyor. Yeni bir eğitim, sertifika ya da uzmanlık programına katılmak, yani mesleki gelişiminize katkı sağlayabileceğiniz ortamlar var. Evet, bu anlamda da güzel. Ve sağlık. Önemli gelişme yaşayacak mısınız değil ama bazı gelişmeler, özellikle bakın diş tedavisi, göz muayenesi ya da planlanan bir sağlık işlemi varsa lütfen bu rutinlerimizi, değil mi, atlamayalım. Uygun tarihleri siz biliyorsunuz, o tarihleri aksatmıyoruz ve sağlık kontrollerimizi yapıyoruz. Sağlık önemli değil mi? İhmale gelmez. Ve geldik hem son burcumuza hem de artık yavaş yavaş videomuzu sonlandırıyoruz. Evet, geldik son burcumuza. Balık ve yükselen balıklar. Bu hafta günlük yaşamınızı kolaylaştıracak gelişmeler ön plana çıkıyor. Güneş tutulmasının etkisiyle çalışma ortamınızda sizi gerçekten rahatlatacak görev değişiklikleri veya yeni bir çalışma düzeni oluşabilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Siz de zaten bunu istiyordunuz. Sistem ilerlemiyordu. İlişkiler tarafında ise birlikte daha fazla paylaşım yapacağınız çok keyifli bir dönem başlıyor diyebilirim. Özellikle de ilişkisi olan balıklar, bakın, partnerinizle yeni bir uğraş edinebilirsiniz. Birlikte bir kursa yazılabilirsiniz. Bir aktivite yapabilirsiniz. Hayatında kimse olmayan balıklar, ortak ilgi alanlarınızın sayesinde böyle dikkat çekilebilecek biriyle tanışılabilir. İşte gideceğiniz o kurs, değil mi? Gideceğiniz o ortamda gerçekten kendi ortak, hani ilgi alanınız neyse o da oraya dahil olabilecek. Böyle bir yakınlaşma, böyle bir tanışma, evet, dikkat çekiyor, yaşanabilir. Hayat, değil mi? Tesadüflerle dolu. Evet, para tarafında da sahip olduğunuz yetenekleri farklı bir alanda değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yani ek kazanç sağlayabileceğiniz fırsatların da oluşabileceğini söyleyebilirim. Çocuk sahibi olan balıklarsa çocuklarıyla ilgili sevindirici ve gerçekten gurur verici gelişmeler yaşayabilirler. Günlük yaşamınıza biraz hareket katacak yeni bir hobiye başlayabilirsiniz. Boş zamanlarınızı daha verimli değerlendirmek isteyebilirsiniz. Tıpkı benim gibi. Ben de bu aralar bir hobiye merak sardım. Onu da sizlerle bir sonraki videomda paylaşacağım. Evet, güzel bir hafta olsun hepimiz için. Yeni haftada yeni burç yorumlarıyla karşınızda olmak dileğiyle. Her zaman söylüyorum efendim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.